Tekrardan merhaba, nasılsın? Umarım iyisindir. Küçük bir serinin devamı olarak bu videoyu çekiyorum. Birkaç hafta önce Instagram'dan sizlere bazı sorular sormuştum. Çekeceğim videolarda hangi konulardan konuşmamı istersiniz diye. Bununla ilgili ilk videomu çektim. Bir önceki video duyguları kontrol etme, duyguları regüle etme ile ilgiliydi. Bunun dışında en çok istenen konular daha çok akademik başarıya yönelik. Bu sınavda nasıl başarılı olurum? Birkaç ayda nasıl sınavı kazanırım? Nasıl iyi bir lise tuttururum? Nasıl daha iyi bir puan alırım? Nasıl verimli çalışırımla ilgili birçok soru vardı. Ben de bunları ortak bir şekilde bu videoda ele almaya karar verdim. Şöyle bir göz attığım zaman bu konuya neden bu konuda o kadar zorlanıyoruz diye düşündüğümde şunu fark ettim. Aslında birçoğumuz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Özellikle bir konuyu öğrenirken veya bir sınava hazırlanırken. Bilmediğimiz zamanda da bize rehberlik edecek kişiler zaten çok yakınımızda. Öğretmenlerimiz, hocalarımız, YouTube'dan veya herhangi bir sitedeki birçok insan bize bu konuda destek olabiliyorlar. Ama biz buna rağmen bir türlü hedeflediğimiz başarıyı elde edemiyoruz. Konu zeka mı? Asla katılmıyorum. Öncelikle hedeflediğimiz başarının zekamızla öyle sandığımız kadar çok da bir ilişkisi olmadığını kabul etmemiz, fark etmemiz gerekiyor. Mesela kendini sözelci ve sayısalcı olarak sınıflıyorsan öncelikle bunu bırakmalısın. Bunu kendimle ilgili bir örnekle açıklamak istiyorum. 25 yaşındayım ve sözelci olmadığımı yeni fark ettim. Lisedeyken bazı kompozisyon yarışmalarında edindiğim derecelerden dolayı herkes benim sözelci olduğumu söylüyordu. Matematikte aram çok iyi değildi. O yüzden ben de sözelci olduğuma inandım. Ama sözelci değil de sayısalcı olduğumu ne zaman fark ettim biliyor musunuz? Bu yaşıma gelip de sözel hala yapamadığımı gördüğümde. Yani insanların sizi etiketlemelerinden ve kendinize yaptığınız etiketlemelerden uzaklaşmanız gerekiyor. Evet, ben bu konuda şunu fark ettim. Elimize aldığımız bir kitap bile bize nasıl çalışmamız gerektiğini aslında gösteriyor. Yani bir kitabı açtınız, bir konuya başladınız. Konuda görsel hafızası iyi olanlar için, daha iyi öğrenenler için şemalar, grafikler, bir takım kodlamalar, belli bir takım taktikler zaten kitaplarda bile var artık. Öğretmenler zaten konuları anlatırken buna göre anlatıyorlar. Yani sıkıntıyı burada çok yaşamıyoruz. Zaten şu an ülkemizde bir üst kademeye geçerken, iş sahibi olurken veya herhangi bir konuda başarılı mıyız, başarısız mıyız bunu anlarken yapılan sistemin adı sınav. İnsanlar sadece ölçebilecekleri şeyleri doğru kabul ediyorlar. O yüzden biz de sınavlara tabi tutuluyoruz. Peki sınavlarda bizden bir şey bildiğimizi mi soruyorlar yoksa daha farklı şeyler mi bekliyorlar? Bilişsel basamaklara baktığımızda en alttaki şey bilmedir. Ondan sonra kavrama gelir, ondan sonra uygulama gelir. Böylelikle giderek yükselir ve en sonunda bunun sentezin değerlendirmesini yaparız. Günümüzdeki sınavlar bir şeyi bilmemizden daha fazlasını bekliyorlar bizden. Yani baktığımız zaman bilmek yetmiyor. En az kavrama düzeyinde, hatta transfer edebilme, uygulayabilme, hayatın içinden gelen bilgileri yorumlayabilme gibi birçok beceri gerektiriyor sınavlar. Ben de o yüzden sınavların hem çalıştığımız zaman, hem öğrenirken, hem pekiştirirken, hem de gerçekten sınava tabi tutulduğumuz en önemli kilit nokta olduğunu düşündüm. Çünkü birçok eğitimci, birçok insan, birçok öğrenci test çözmekle ilgili kritik noktaları bilmiyorlar. Ben de bilmiyordum. Yeni fark ediyorum. Bununla ilgili hem daha önce 2017 yılında katıldığım bir çalıştaydan hatırladığım notlarımla beraber hem de kendi deneyimlerimden böyle bir sentez yapıp bu videoyu çekmeye karar verdim. Öyle herkesin konuştuğu şeylerden ziyade farklı noktalara değineceğim. Çok fazla klişe bahsetmek istemiyorum ama illaki de olacaktır. Haydi başlayalım. Şimdi ben biraz daha konuyu sistematik ele almak istiyorum. O yüzden başlıklarımızı 3'e böldüm. Test çözmeden önce, test çözdükten sonra ve test çözerken diye bu 3 başlıkla ele alacağım. Ama bir soruyla başlamak istiyorum. Sence bir testin bize verebileceği, katabileceği en önemli şey nedir? İşte buna verdiğimiz cevap aslında bizim yanıldığımız noktalardan birisi olabilir. Birçoğumuz şöyle söylüyor. İşte pekiştirmek, tekrar etmek, konuyu öğrenmek, hatırlamak, ne bilmediğimizi, ne bildiğimizi görmek şeklinde. Evet, bunların hepsi doğru. Ama bakın soru kökünde ne dedim? En önemli. Hangisinin en önemli olduğunu bulmak için şu metafora bir göz atalım. Şimdi doktora gidiyoruz hepimiz ve doktordan belli bir beklentimiz var. Bir sorun olduğu için gidiyoruz doktora. Bir şeyi anlamak için ya da bir şey öğrenmek için gidiyoruz. Doktor bize diyor ki kulağında bir sıkıntı yok, kalbinde bir sıkıntı yok, bağırsakların çok iyi çalışıyor, İşte gözlerin çok iyi görüyor. Bunları söylüyor bize ve bizi gönderiyor. Ne aldım şimdi ben bu işten? Yani doktordan beklentim nelerin iyi gittiğini söylemesinin yanında nelerin iyi gitmediğini de söylemesi gerekir bana. Yani ben doktora sırtımdaki bağrı için gittiğimde doktor bana işte derimin çok sağlıklı olduğunu, oradaki kılcal damarların çok iyi çalıştığını söylemesinin bir anlamı yok. Oradaki sıkıntının ne olduğunu bana söylemesi gerekir. Çünkü bunu ben kendi kendime yapamadığım için doktora gittim. Ve bunun yanında bunu onarmak, bunu düzeltmek için ne yapmam gerektiğini söylemesi gerekir veya bir takım ilaçlar vermesi gerekir. İşte çözdüğümüz bir testin veya
Cevaplamaya çalıştığımız bir sorunu yapabileceği en güzel şey, en önemli şey budur. Nerede sıkıntı olduğunu bulmak ve bize ne yapmamız gerektiğini göstermek. Biz genelde soru çözdüğümüzde ne eksik olduğumuzu fark ederiz ama konu orada biter. Bu soruyu yapamıyorum, bu konularda iyi değilim deyip teşhisi koyarız ama reçeteyi yazmayız. İşte bugün reçeteyi de yazacağız, teşhisi de koyacağız. Bir takım ufak tekniklerle nasıl testlerde daha başarılı oluruz bunları konuşacağız. Bu videoda söyleyeceğim şeyler YKS'den tutun LGS'ye, KPSS, ALES'e birçok konuda işimize yarayacak konular. Bana genelde bunları yazanlar daha böyle yetişkin sınıfta KPSS, ALES gibi sınavlar için ama ben kendi öğrencilerimle düşünüp YKS ya da LGS gibi konularda uyarlanabilecek şekilde hazırladım bunları. Öncelikle ilk başlığımızla başlayalım. Test çözmeden önce teste nasıl katkı sağlayabiliriz? Tabii ki en önemlisi o konuda bilgi sahibi olarak. Bununla ilgili çok konuşmayacağım. Sorunlar yaşıyorsanız öncelikle bu bireysel bir durumdur. Bunu mutlaka kendinizin halletmesi gerekir ve zaten bununla ilgili ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yani çalışacaksın. Çok net. Nasıl çalıştığında seninle ilgili hangi konularda, hangi teknikte daha başarılı olabiliyorsan o şekilde çalışman gerekiyor. Ama bunun dışında ne yapabiliriz? Genelde sorularda hataları hangi ders olursa olsun eğer konuyla ilgili sahip olduğun bilgiye rağmen yanlış yapıyorsan muhtemelen okuduğunu anlamakta, yorumlamakta ve sorun yaşamaktasındır bunlarla ilgili. O yüzden öncelikle yapacağın şey hangi sınava hazırlanıyorsan hazırlan. Okuduğunu anlama kabiliyetine ihtiyacın var. Artık sınavlar senden A eşittir B eşittir C soru işareti diye sorular vermiyor. Öncelikle bir verilen kısmı oluyor. O konuyu öncelikle okumanı, anlamanı, neyi vurguladığını fark etmeni, hayata transfer etmeni, sonra bunu yorumlayıp soruda asıl istenen o akademik bilgiyle ilişkilendirip cevabı vermeni istiyor. Hani baktığın zaman okuduğunu anlayamıyorsan ya da bu konuda zorlanıyorsan zaten en baştan 2-0 yenik başlıyorsun. O yüzden mutlaka kitap okuma süreni arttırmalı, ekran süreni kısaltmalısın. Bunun dışında diyelim ki okuduğunu anlayan bir insansın, kitap da okuyorsun ama buna rağmen okurken çok dikkatin dağılıyor. Bunun için test çözümünden önce yapabileceğin şeyler nelerdir? Tabii ki de okumanı geliştirmek. Mesela soruyu okumadan önce şunu bilmen gerekiyor. Beynimizin kapasitesi 1 dakikada 700 kelime okuyabilecek kadar geniş. Ama sen dakikada 150 kelime, 200 kelime okuyorsan o geri kalan 500 kelimelik hazneyi beynin neyle dolduruyor acaba? Biliyorsun ki evren boşluk kabul etmez. İlla oraya bir şeyler dolacak. Hemen başka bir örneğe benzetelim bunu. Bir bardağın, bir şişenin 700 mililitre kapasitesi var. Sen oraya 200 mililitrelik bir su koyuyorsun. O sudan kalan 500 mililitrelik boşluğu hava doluyor, pislik doluyor, mikrop doluyor, aerosol doluyor gibi bir sürü şey doluyor oraya. Yani orası boş kalmıyor. Tıpkı o bardağın dolması gibi beynimiz de aslında eğer çok hızlı okuyamıyorsak geri kalan boşluğu başka şeylerle dolduruyor. Kişisel sorunlarımız, etraftaki uyaranlar gibi dikkatimizi dağıtacak birçok şeyle dolduruyor olabilir. O yüzden dikkatimizi kontrol etmek için hızlı okumak bir anahtardır bizim için. Hızlı okumak öyle sandığımız kadar zor bir şey değil. Bunun çok basit egzersizleri var. Mutlaka bir araştırıp göz atmanı öneririm. Mutlaka testteki başarını artıracaktır. Çünkü hangi ders olursa olsun. Ya ben öyle sorular gördüm ki matematik sorusu özellikle YKS'de ve LGS'de. Matematik sorusu ama içinde verilen kısmında herhangi bir sayı yok. Yani öncelikle sana bir öykü veriyor ve bunu okuyup anlaman gerekiyor. Matematiği onunla ilişkilendirmeni bekliyor senden. O yüzden okuduğunu anlamak çok önemli. Bir diğer önemli konu ise teste başlamadan önce etraftaki genel uyarılmışlık halini kontrol ediyor olman. Bununla genelde bizim en çok zorlandığımız şey bizi etkileyen yaşam durumlarının ve olaylarından sıyrılıp da derse başlayamam. Bir diğer önemli nokta ise test çözmeye başlamadan önce genel uyarılmışlık halimizi kontrol etmeyle ilgili. Zaten etrafı, masayı nasıl düzenlemen gerektiğini biliyorsundur. Bizim zorlandığımız kısım bir takım yaşam olaylarını teste başlamadan önce zihnimizden atabilmek. Bunda zorlanıyoruz. Öncelikle çözüm gerektiren bir durumsa mutlaka çözmeni öneririm. Ki sandığımızdan çok daha basit çözümleri oluyor bazen sorunlarımızın. Ama o an çözemeyeceğim bir şey. Ama bir türlü de etkisinden kurtulamıyorsun. En güzeli burada onu bir kağıda yazıp kapının dışarına koyup kapıyı örtmek. Ya da işte bir kutunun içine koyup kutuyu kilitlemek gibi. Evet sorunlarımı kabul ediyorum ama şu an için bana müsaade etmen gerek deyip sorunlarınızı böyle birazcık öteleyip kapının dışında bırakmanız gerekiyor. Eğer bunlarda bir sıkıntı yoksa test çözmeye hazırsınız. Toparlayalım. Öncelikle yeterli bir takım bilgiye sahip olmak. Bir diğeri okuduğunu anlayabilecek kadar kitap okuma yaşantısına sahip olmak. Yeterince
olabildiğince hızlı okuyabilmek ve genel uyarılmışlık düzeyimizi ayarlamak. Eğer bunu yaptıysak haydi test çözmeye başlayalım. Bunun için bir takım görseller hazırladım. Daha böyle somutlaştırmak için. Şimdi teste başladık. Öncelikle genel konuşacağım testle ilgili. Sonra özele ineceğiz. Çünkü en önemli can alıcı kısım burası. Soruları okuyoruz. Soruları okurken bir takım alışkanlıklarımız var. Sorunun altını çizmek gibi. Hepsini çizmek aslında burada bizi yanıltıyor. Çünkü biz sorunun altını niye çiziyoruz? Önemli olabilir ya da dikkatimizi buraya verelim diye. Ama sorunun her yeri önemli değil ve beynin neresi önemli, neresi önemsiz bunun ayrımını yapamıyorsa sorunun ne verdiğini de alamaz. O yüzden ilk tavsiyem önemli yerlerin altını çiz sadece. Bir diğeri, soruyu okuyorsun. Bu kısım sorumuzun verilen kısmı. Okuyup anlamamız gereken kısım. Her ders için bu geçerli. Yani şu metin coğrafya dersinde bir harita da olabilir. Matematikte bir takım sayısallarla kurulmuş bir öykü ya da sözel sayısal mantıkta verilenler kısmı da olabilir. Herhangi bir tarihi bilgi de olabilir. Ama günümüzde hiçbir soru burasız gelmiyor. Yani hangi konuya çalışırsan çalış mutlaka bir verilenler kısmı oluyor. Ondan sonra bir de sorunun bizden ne istediğini anlattığı kısmı oluyor ve daha sonra şıklarımızda ise hangisini yapabileceğimizle ilgili şıklar görüyoruz. Şimdi soruya baktığımız zaman biz genelde birçoğumuz sorunun kendisini okuyor ya da işte sorunun ne istediği kısmını okuyor. Şöyle yapalım biz buraya. X, Y ve Z diyelim. X kısmı verilenler kısmı, Y kısmı soru kökü, Z kısmı da şıklar olsun. Uzun uzun her defasında söylemeyeyim. Eğer X kısmında verilen şeyi önce okuyorsak Y kısmını okuduğumuzda tekrardan geri dönüp bir daha okuma ihtiyacımız artıyor. Çünkü diyelim ki soru bizden ana temayı istemiş ama biz çok farklı bir şeye odaklanmış olabiliriz. Ya da soru bizden ne vardır ya da ne yoktur, ne ulaşılamaz gibi şeyler istiyor. Biz bunu öncelikle bir bilmemiz gerekiyor. Çünkü bazen soru öyle basit oluyor ki sadece koca bir metin var. Biz bir metni görüp şoktan sadece metni okumaya çalışıyoruz. Ama soru köküne geldiğimizde cevabın ne kadar basit olduğunu anlıyoruz. Ama yine de bir daha okumamız gerekiyor. Bize süre kaybettiriyor. O yüzden önce soru kökünü okuyup metne o gözle bakmamız gerekiyor. Şimdi bazen metinde soru farklı bir şeyle başlayıp sonra başka bir şeye dönüşebiliyor. Özellikle tanım veya içerikle ilgili sorularda bunu görebiliyoruz. Mesela yukarıdaki durum neye bir örnektir diye sorduğunda biz sorunun geneline bakmamız gerekiyor. Diyelim ki sorunun genelinde A'dan bahsediyor ama bir yerinde B demiş. Biz bu sorunun cevabını neye göre vereceğiz? Tabii ki sorunun geneline göre vereceğiz. Bir diğer hata, bunu özellikle yetişkinler daha çok yapıyor ya da yapmaya eğilimli oluyor. Hemen KPSS'den örnek verelim ya da herhangi bir sınav için de bu geçerli. Beynimiz dünyayı etrafı algılarken Piaget'in de söylediği gibi bazı şeyleri özümseyerek yani genelleyerek buna değerlendiriyor. Şimdi biz birini gördüğümüzde bu aynı şunun gibi ya da bildiğimiz bir şeye benzetmeye eğilimliyiz. Beynimiz de bunu yapıyor. Soruyu okurken hiçbir şey bilmiyormuş gibi okuman gerekecek. Çünkü eğer soruya ön yargıyla baktın ki bu soru A konusundan ilk bildiğin konu aklına geliyor ve o konuya göre okuyorsun. Ama o sana A konusundan değil de C konusundan sormuş oluyor. O yüzden beynin bildiğin bir şeye yakın bir şey bulduğunda İlk cümlede mesela. Diğer geri kalanında oymuş gibi yapmaya çabalıyor. Ama bir bakıyorsun ki 2. 3. satırda cümlede konu başka bir şeye dönüşüyor. Bunu yapma. Bildiğin bir şey olduğuna zorlama o cümleyi. Öncelikle hiçbir şey bilmiyormuş gibi oku, sonra toplam değerlendir. Bu senin hatalarını azaltacaktır. Sonra şıklara geldiğimizde soru köküne bakmamız gereken şeylerin önemi artıyor. Çünkü soru kökünde öncelikle diyorsa sen A'yı, B'yi, C'yi bırakacaksın. Bunun toplamına bakacaksın. Çünkü bazen konu çok karmaşık gelebilir senin karşına. Öncelikle diyorsa hangisi daha acildir? Şöyle düşün, bir sürü yaralı var. Bu yaralılardan sana öncelikle diyorsa hangisinin hayati tehlikesi veya önemi daha fazla buna bakarsın. O yüzden öncelikle diyorsa en önemli konuyu bulman gerekiyor. Daha cümleleri çok önemli. Çünkü daha cümlesinde daha sonra, daha önce, daha önemli veya daha önemsiz gibi getirdiği sıfat senin sorunun cevabını tamamen değiştirir. Daha gördüğün zaman dikkatini artır. Önündeki arkasındaki cümleye, kelimeye çok iyi bak. Ve soru kökünde tabii ki olumlu mu, olumsuz mu? Mutlaka bunu gör. Hatta ilk bunu gör ve sorunun yanına artı veya eksi koy. Bu senin soruda çok daha böyle yönlendirici olacaktır. Yani ne aradığını bileceksin. Daha sonra şıklara geldiğinde şıklardan mutlaka elemeler yap. Ve hiçbir zaman ilk şıkkı okuyup eminim deyip diğerlerini okumamazlık yapma. Çünkü bazen öyle sorular çözüyoruz ki sorunun cevabı çok farklı oluyor. Ama biz soruyu da yanlış okumuş oluyoruz. Cevabı da yanlış bulmuş oluyoruz. Ama bunu kontrol bile edemiyoruz çünkü diğerlerini okumuyoruz. Mesela diyelim ki hangisi doğrudur diyor. Biz ilk şıkkı okuduk. İlk şık aslında yanlış. Biz bunun yanlış olduğunu bile fark edemiyoruz. Çünkü soruyu yanlıştır diye okuduk.
Öyle karman çorman oluyor ki bazen ben sorunun doğrudur ve yanlıştır dediğin şıkları okuyunca fark ediyorum. Bu da doğru, bu da doğru, bu da doğru. O zaman bir bakıyorum yanlış olanı sormuş bana, bunu fark ediyorum. O yüzden test çözerken bunlar çok önemli ama bazen kendini tanıman gerekiyor. Mesela sen çok zor bir soru çözdükten sonra dikkati biraz düşen biriysen her zorlandığın sorudan sonra mutlaka şöyle yap. Bir dinlen. Birkaç kere nefes al ve dikkatini toplamaya çalış. Bununla ilgili teknikler var. Mesela gözlerini parmaklarını hiç ışık almayacak şekilde kapatıp gözlerini 60 saniye boyunca karanlık bir yerde açma etkisi yapacak şekilde açık beklemen gerekiyor. 60 saniye sonra, ki bence bu 1 dakikayı feda edebilirsin dikkatin için. 60 saniye sonra gözlerini açıp ilk defa beyaz bir yere bakıyorsun. Tavana veya duvara olabilir. Bu dikkatini resetliyor. Yani yeniliyor, tazeliyor. Evet, bu temeldir. Eğer bunlara uyarsan, mesela soru neyle başlamış, neyle bitmiş ya da senden ne isteniyor. Bunların farkında olur ve biliyorsan eğer zaten cevabı bulursun. Ama bir anahtar kelimemiz daha var. Kapsam kelimesi. Eğer kapsıyor ya da daha kapsamlı gibi kelimeler görüyorsan öncelikle şunu bulman gerekiyor. Şıklarda hangisi diğerlerinin de sebebi? Yani hangisi diğerlerini de kapsıyor? Mesela diyelim ki C şıkkında en kapsamlı sebep var. Ama sen A'yı okuyorsun. A daha dar bir sebep. Ama sen hiç C'yi görmeden A'yı işaretleyip geçebiliyorsun. C'nin A'yı da kapsadığını sen ancak C'ye geldiğinde fark edebilirsin. O yüzden kapsam veya kapsamlı gibi kelimeler görüyorsan da en çok hangisine sebep olan şey var, bunu bulman gerekiyor. Yani hangi şık diğerlerinin de sebebi, bunu görmen gerekiyor. Bu tür kelime oyunlarına gelip bildiğimizi bir yanlış yaptığımız çok olmuştur. O zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Ve şimdi bir diğer somut örneğimiz. Denemelerin ya da testlerin çoğunda genelde öncüllü sorular geliyor ve biz öncüllü soruların çok daha zor olduğunu düşünüyoruz. Ancak içine girdiğimizde bence en basit sorular onlar. Öncüllü soru derken neyden bahsediyorum? Ya da çoklu sorular. Bir tane bizim burada metnimiz var. Bu metni okuyup 2 tane soru ya da 3 tane soru birden çözmemizi istiyor. Bir tane verilen var. Bunun arkasının, önünü, ardını her şekilde sana bu soruyu soruyor ve bundan cevap bekliyor. Şimdi böyle sorularda diğeri gibi yapamayız. Yani neyden bahsediyorum? Bunu okuduk, sonra bunu okup bunu çözeceğiz. Sonra tekrardan bunu gelip bunu çözeceğiz derken zaten vaktimizi 2 katına çıkarmış oluyoruz. O yüzden sana tavsiyem, öncelikle 2 soru kökünü de oku. Mesela bazen şöyle durumlar olabiliyor. İlk soruda senden böyle dik didik etmen gereken bir şey, hangisine ulaşılabilir, hangisine ulaşılamaz, hangisi doğru, hangisi yanlış gibi böyle daha ayrıntı isteyen bir soru oluyor ilk soruda. Sen şimdi ilk soruyu okuyorsun, birincisini yapıyorsun. İkincisine geldiğin zaman soru çok genel bir şey sormuş. Ama sen bir türlü bütünü fark edememişsin okurken, ya da tam tersi de olabilir. Bunların yeri de değişebilir. O yüzden tekrardan okumak istemiyorsan, bir kere okuyup 2 soru çözmek istiyorsan, ki bence bu tür sorular bunun için, yani süremizi dengeleyebilmek için varlar. İkisini de oku. Hatta bazı sorularda tek işlemde 2 sorunun cevabını bulabildiğini göreceksindir. Bunları mutlaka ama mutlaka dene. Bir diğeri ise test çözerken, özellikle deneme çözerken süreni iyi ayarlaman gerekiyor. Hızlı okuyorsun ama buna rağmen soruları çok daha gereğinden fazla sürede çözdüğün olmuştur. Bazı sorular, bazı konular daha kısa sürede çözülüyor, bazıları daha uzun zaman gerektirebiliyor. Ancak şunu unutma, özellikle KPSS sınavında bir matematiği çözmekle tarihi çözmek arasında çok bir fark yok. Matematikte 3 soru çözebileceğin bir yerde tarihte 10 soru çözebiliyorsun. O yüzden turlama tekniğini sana burada önerebilirim. Türkçeyi bitirdin ya da belli bir kısmını bitirdin. Matematiğin bir kısmını yapıp tarihe veya fene ya da hangi konuya geçmen gerekiyorsa bunları parçalayabilirsin. Kendi şeklinde yönetebilirsin. En azından bu kontrolün sende olduğunu gösteriyor. Önüne verilen her şey verildiği gibi kabul etmemen gerekiyor. Şimdi testimizi çözdük. Çözerken de bazı sorular üst üste böyle yapamadık, başarısız hissettik ve bir anda demoralize olduk. Yapamayacağımızı düşündük. Sınavda daha bitmesine 1 saat var. Bir sürü de soru var yapman gereken. Böyle bir anda kendini nasıl toplarsın? Yeniden ayağa kalkıp nasıl başarıyı tekrardan toparlayabilirsin? Öncelikle unutma. Bir konuda eksen olabilir ve bu konuda arda arda sorular gelmiş olabilir. Bunda yanlış yapmış da olabilirsin. Hadi üst A yapınca 5 tane A yaptın diyelim. Eyvah, kesin bir yanlış dedin. İşte bu tür zamanlarda kendini, anlık duygularını yönetmen gerekiyor. Bu tür durumlarda mutlaka sınava yeni başlıyormuş gibi bir kendini reset atman gerekiyor. Bu reseti atarken şöyle düşün. Bundan öncesi yok. Soru önündeki soru sadece. Geri kalan 50 soru yok. Ondan önceki 40 soru yok. Sadece şu anki bir sorudan ibaretmiş gibi düşün sınavı. Kendini o esnada kandır, manipüle et. Çünkü bunu sen yapmazsan hiç kimse yapamaz. Bir şekilde biz sınavları bitiriyoruz. Bir sürü yanlışımız, bir sürü doğrumuz oluyor. Peki iş bitiyor mu? Hayır. O testlerin adı niye test? O dönemin adı niye deneme?
aslında bunun altında çok önemli ve en değerli şey var. Bunlar sen kendini dene diye. Sonsuz kez yanlış yapma hakkının olduğu sınavlar. O yüzden yanlışlarını çok 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 iyi bir şekilde tanıman gerekiyor. Yanlışların senin akraban olmalı. Benim bununla ilgili kullandığım bir teknik var. Birçoğunuz bunu yapıyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi bir sorunun yanlış olduğunu gördünüz, cevabını okudunuz ve tamam mı? Hayır, değil, asla değil. Asıl iş orada başlıyor. Orada fark atacaksın zaten. Ben hep öğrencilerime şunu söylüyorum. 20 soruluk bir testte 15 doğru 5 yanlış yaptıysan ve o 5 sorunun doğrusunu öğrendiysen o artık 15'e 5 değil. 15 tane zaten bildiğin, 5 tane yeni öğrendiğin bir test haline geliyor. O yüzden bir test sana ne bilmediğini gösteriyorsa o testten kazançlı çıkmışsın demektir. Bazen ben bir soruyu böyle bile bile yanlış yaptığımı fark ediyorum. Sonra diyorum ki hiçbir şey öğrenmeyeyim ya diyorum mesela. Çünkü biliyorum ki testlerimi tekrar ederken doğru yaptıklarım olduğu gibi geçiyorum. Onlara bir daha bakmıyorum bile. Ama yanlış yaptıysam onun üzerindeki işaret hemen dikkatimi çekiyor. Aa, bunu yanlış yapmışım. Hatta bazen direkt yanlış işaretlediğim sorular bile oluyor. Sorularda farklı farklı işaretlerim var. Mesela doğru yapsam bile bazen oraya yıldız koyuyorum ki bu soru doğru ama ben bunu unutabilirim. Şu an biliyorum ama bir iki hafta, bir iki ay sonra bu konuyu unutabileceğimi bildiğim için oraya yıldız koyuyorum. Bir daha en başa döndüğümde öncelikle bakacak sorularım haline geliyor. Yanlışlarımı kontrol ettim. Bu da artık şimdi test sonrası yapılabileceklere geldik artık. Eğer bir konuda çok fazla yanlışım varsa konuya geri dön. Bir iki tane yanlışım varsa mutlaka o yanlışlarının akraba ol. Ben yaptığım yanlışları not alıyorum. Onlara çok değer veriyorum. Hatta böyle özel bir şey içerisinde saklıyorum. Mesela bu benim kendi notlarım. Yaptığım yanlışları deneme veya test sonrasında özellikle öğretici olanları, yoruma dayalı olanları çok yazamıyorum. Ama öğretici, bilgi içerikli olanları böyle not alıyorum. Başlıklar şeklinde böyle. Yanlışlarımın hepsini çok güzel bir şekilde not alıyorum ve bunları belli zaman aralıklarında tekrar ediyorum. Bu sayede kendimi, eksiklerimi tamamlayarak ilerletiyorum aslında. Önemli olan çözdüğün soru sayısı değil. Önemli olan yaptığın netle değil. Çünkü öyle örnekler var ki hayatımızda. Çok başarılı bir öğrencinin sınavda aslında çok büyük yanlış yaptığını görebiliyoruz. Çünkü çok iyi giden bir süreçte çok geriye dönüp bakmıyorsun. Ama bir şey kötü gidiyorsa o konu üstünde çok daha iyi gidiyorsun. Düşünsene, denemenin birinde çok kötü bir puan aldın ama yanlışlarını irdeledin ve bunları bir şekilde not ettin kafanda. Sınava bir girdin, hep bu yanlışlarından çıktı sorular. Ya ben bunu yanlış yapmıştım, hatırlıyorum deyip hemen orayı işaretleyebilirsin ve emin ol asıl kazanç bu. Sana tavsiyem, hata yap, yanlış yap, bol bol yanlış yap. Hatta o kadar çok yanlış yap ki asıl sınava geldiğinde yapacak yanlışın kalmasın. Hepsinin doğrusunu öğrenmiş ol. O yüzden bol bol soru çözüp bol bol yanlış yap. Bol bol da cevaplarını irdelersen aslında doğru yoldasın demektir. Peki diyelim ki bunları yaptın. Bu yetecek mi? Hayır. Son önerim. Şimdi bu şıklarda diyelim ki doğru cevap B. Ama sen D yaptın. Mutlaka şunu bakman lazım. Tek doğru cevapla işin yok senin. Yanlışlarına da işin var. Sen bunu niye B değil de D yaptın? Bunu irdelemen gerekiyor. D'de seni çeldiren, yanıltan şey neydi? Bunları çok güzel irdelemen gerekiyor. Mesela soruda ne değilse cevap A olurdu, C olurdu, E olurdu gibi soruyla akraba olman gerekiyor. Ancak bu sayede başarı elde edersin. Çıkmış sorular sana bu konuda en çok yardımcı olabilecek sorular. Çünkü sınavın sistemini oradan anlıyorsun aslında. Hepsini toplarsak, sadece test çözerken yaptığın hataları bile ortadan kaldırırsan başarını çok iyi artırabilirsin. Bunun için ihtiyacın olan şey öncelikle kendine duyduğun özgüven, daha sonrasında bir takım bilgi ve bilgi burada en az belki yeri kaplıyor. Çünkü önemli olan o bilgiyle ne yaptın, onu nasıl yorumladığın ve soruları nasıl çözeceğini, nasıl eleyeceğini bildiğin daha önemli. Ve tabii ki de bol bol yanlış yapman gerekiyor. Yanlış yaptığında seviniyorsan eğer doğru yoldasın demektir. Ben öyle oluyorum. Demek ki yeni bir şey öğreniyorum diyorum. Evet, biraz uzun bir video oldu. Belki bazen tekrarlara düşmüş olabilirim. Çünkü önemli gördüğüm konuları klişe bile olsa vurgulamaya çalıştım. Çünkü bir şeyin çok söyleniyor olması artık onun modasını geçtiği anlamına gelmiyor. Belki çok ciddi bir konudur. Öyle düşünmek, öyle bakmak gerekiyor. Umarım bir tane bile olsa kendin için faydalı bir şey alabilmişsindir bu videodan. Başarı dediğimiz şey aslında süreçle ilgili ama maalesef süreci ölçemiyoruz, sonucu ölçüyoruz. Sınav dünyasında olan bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden sınav başarısı önemli. Her ne kadar gerçek bir ölçüt olmasa da umarım hedeflediğin başarıya ulaşırsın. Kendine çok iyi bak. Eğer videomu beğendiysen beğenmeyi, abone değilsen abone olmayı unutma. Ve etrafında sınava hazırlanan insanlar varsa ve bu videoda faydalı bir şey gördüysen mutlaka onlarla bu videoyu paylaş. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videomu sevmişsindir. Görüşmek üzere.